Mojave çölünde hayatta kalmayı hiç denediniz mi? Biz bu evrende sıradan bir kurye miyiz yoksa dünyayı değiştirecek bir güce sahip miyiz? Bugün en iyi Fallout oyunu olan New Vegas'ı inceliyoruz. New Vegas'ın hikayesini anlatmadan önce bir uyarıda bulunacağım. Video ağır spoiler içerebilir. Oyunu veya oyunları ve diziyi izlemediyseniz ilk önce gidip oynamanızı ve izlemenizi tavsiye ederim. Hikaye 2281 yılında geçiyor. Yani Fallout 3'ten 4 yıl, Büyük Savaş'tan da 204 yıl sonra. NCR büyümüş, her yere yayılmış ama büyük bir sıkıntıları var. Yönetim zor, adam eksik, kaynak kıt. Karşılarında da Caesar'ın lejyonu var. Adam tüm düzenini kölelik üstüne kurmuş. Bu iki grup Hoover Barajı'nın kontrolü için yıllardır savaşıyor. Arada bir de Mr. House var. Adam New Vegas'ı baştan kurmuş. Herkes Vegas istiyor. Çünkü Vegas'ı alan Mojave'yi alır. Peki bu hikayede bizim yerimiz neresi? Diğer oyunlardaki gibi vaultlardan falan çıkmıyoruz. Bu sefer bildiğin sıradan bir kuryeyiz. Görevimiz basit. Ufak bir paketi New Vegas'a götüreceğiz. Ama yolun ortasına kötü kaptırıyoruz. Kareli gömlek giymiş bir çocuğu yanındakilerle birlikte bizi bir mezara götürüyor. Sonra da kafamıza bir el mermi sıkıp çukura atıyor. Oyun bitti mi? Hayır tabii ki. Daha yeni başlıyoruz. Victor adında kovboy gibi konuşan bu robot bizi gömüldüğümüz yerden kurtarıyor. Kasabaya Doktor Mitchell'ın yanına götürüyor. Adam zamanında Vault 21'den çıkmış. Yaralarımızı sarıyor, bayağı bir dinleniyoruz burada. Bir hafta sonra toparlanıyoruz. Doktor bize eski bir Vault 21 tulumu, bir tabanca, biraz mermi ve bir Pip-Boy veriyor. O andan itibaren tamamen özgürüz. Kafamıza sıkan o mi bulacağız? NCR'la mı takılacağız? Legion'a mı bulaşacağız? Yoksa House'la beraber masaya mı oturacağız? İşte Fallout New Vegas böyle başlıyor. Mojave'yi nasıl şekillendireceğin tamamen sana kalmış. Çoğu yerde New Vegas'ın en iyi Fallout oyunu olduğunu duymuşsunuzdur. Benim oynadığım ilk Fallout oyunu 4. oyundu. Oyunu her sonuyla bitirdim. Hala da canım sıkıldığında açar oynarım. Ama yıllardır yeni Fallout oyununun çıkmasını bekliyordum. Çünkü eski oyunlardaki mekanikler birazcık hantal geliyordu. Belki de o yıllarda daha 10 yaşında bir bebe olduğumdan zorlanmışımdır. Daha sonra dizinin çıkmasıyla birlikte eski oyunlara da bakmaya karar verdim. Ve ilk oynadığım oyun New Vegas oldu. New Vegas'ı seçmemin sebebi çoğu yerde en iyi oyun olarak anılmasıydı. Ama neden en iyi oyun olarak görülüyor? Çünkü oyun sana tam olarak bir özgürlük sunuyor. Hikaye ve diyaloglar çok sağlam. NPC'ler boş beleş değil. Her karakterin bir amacı, geçmişi ve farklı tepkileri var. Selamünaleyküm dediğin NPC sana farklı işler verebiliyor. Ve bazen bu olay çok yorucu olabiliyor. Çünkü NPC'lerin verdiği yan görevler git bana şunu getir, git onu yap, git bunu yap gibi 2 dakikalık işler değil. Bu questlerde çoğu zaman farklı oyun mekanikleri ve farklı hikayeler keşfedebiliyorsunuz. Ama isterseniz bunları yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ben genellikle çoğunu yapmaya çalıştığım için ana hikayeyi unuttuğum da oldu. NPC'lerle konuşurken diyaloglarda aldığımız bazı kararlar oyuna gerçekten etki ediyor. Yani oyun RPG açısından çok sağlam. Hatta sırf RPG mekanikleri yüzünden en kötü Fallout oyunu 4. oyun olarak anılır. Oyunda sıkı sıkı ilerlemek zorunda da değiliz. İyi konuşursan insanları ikna edebilirsin. Gizlice iş halledebilirsin. Hatta doğru bir bilgi kullanarak savaş bile çıkarmadan ilerleyebilirsin. Gerçek bir RPG oyunu olduğu için oyun senin nasıl oynamak istediğine göre şekilleniyor. İşte bu sebeplerden dolayı en iyi oyun olarak anılır. Biraz da oyundaki kritik karakterlerden bahsedelim. İlk önce oyunun başına kafamıza sıkan sorusuyla başlayalım. Benny, The Tops kumarhanesinin patronu. New Vegas'ı ele geçirmek istiyor. Bunun için de Platin Fish'e ihtiyacı var. Peki herkesin ele geçirmeye çalıştığı bu Platin Fish'in olayı ne? Platin Fish aslında sıradan bir fişi gibi görünse de içinde çok önemli bir yazılım bulunduruyor. Bu yazılım Mr. Ous'un robot ordusunu güncellemek ve güçlendirmek için gerekli. Benny de Mr. Ous'u alt etmek ve Vegas'ı tek başına yönetmek için bu fişi çalmaya çalışmıştı. Peki kim bu Muzaffer Algostip'li Mr. House? Mr. House yani Robert Edwin House, New Vegas'ın zengin ve güçlü sahibi. Robot ordusuyla şehri yönetiyor. Amacı New Vegas'ı daha da geliştirmek. Oyundaki çoğu teknolojik aleti yapan firma Robco, House'a ait. Bu şirket savaş öncesi dönemin en büyük teknolojik şirketlerinden biriydi. Peki House nasıl bu kadar uzun süredir hayatta? Ona daha sonra değineceğiz. Victor, oyunun başında bizi kurtaran bu aptal robotla sıkça farklı yerlerde karşılaşıyoruz. Peki bu robotun sürekli bizim önümüze çıkması şans eseri mi? Victor aslında House'un robotlarından biri. Mr. House'un emriyle bizi takip eden bir robot. Yani gittiğimiz her yerde bu robotu görmemiz şans eseri değil. House zaten kuryenin hayatta kalmasını istiyor. Oyunda kritik olan karakterlerden bahsettik. Biraz da gruplardan bahsedelim. NCR yani Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti. Savaş sonrası Amerika'yı yeniden kurmaya çalışan bir topluluk. Demokrasi, yasa ve düzen getirmek istiyorlar. Ama çok hızlı büyüdükleri için yönetim krizleri yaşıyorlar. Bürokrasi fazla, askerleri deneyimsiz ve kaynak sıkıntısı çekiyorlar. En büyük hedefleri Hoover Barajı. Çünkü su ve elektrik burada. Ama Legion da barajı ele geçirmek için her şeyi yapmaya hazır. Caesar'ın Legionu. Sistemlerini kölelik üzerine kurmuş. Liderleri Caesar, eski Roma İmparatorluğundan ilham alarak Mojave'yi fethetmek ve kendi imparatorluğunu kurmak istiyor. En büyük hedefleri Hoover Barajı'nı almak ve Mojave'yi tamamen kontrol etmek. Legion'un tarafına geçerseniz güçlü bir imparatorluk kurabilirsiniz. Ama
acımasız olmanız gerekir. Brotherhood of Steel yani Çelik Kardeşliği. Fallout evreninin en ikonik gruplarından biri. Ama New Vegas'ta teknolojik üstünlüğü olan kardeşlik yerine içine kapanmış zayıf bir versiyonunu görüyoruz. NCR ile yaşadıkları Helios One'daki savaşta büyük kayıplar verdikleri için Huawei'deki Brotherhood sığınaklarına çekilmiş, dış dünya ile neredeyse tüm bağlarını koparmış bir halde yaşıyorlar. Teknolojiye sahipler ama kaynakları kısıtlı. Dışarıya çıkıp genişlemek yerine sığınaklarda çalışıyorlar. Oyunda isterseniz onlarla dost olup güçlenmelerine yardım edebilirsiniz. Ama genel olarak Huawei'de eskisi kadar etkili değiller. Barot ekibi. Barot ekibi NCR'ın yol yapımında çalıştırdığı mahkumlardan oluşan bir çete. NCR bunları iş gücü olarak kullanıyordu. Ama ellerine dinamit verilince işler ters gitti. Mahkumlar isyan edip hapishaneyi ele geçirdi ve o günden sonra başıboş bir çete gibi takılmaya başladılar. Ellerindeki patlayıcılara fazlasıyla güveniyorlar ve NCR'e karşı direniyorlar. Ama aslında Huawei'deki en zayıf gruplardan biri. Aslında oyunda daha fazla grup bulunuyor ama saydıklarım en fazla karşılaştıklarımızdan. Mr. House. Mr. House, savaş öncesini görüp nasıl bu kadar uzun süre yaşadı? Mr. House'un hayatta kalmasını sağlayan şey, vücudunun çoğunun bozulmuş olmasına rağmen kafasının, beyninin ve zihninin teknolojide korunmasıydı. Biyoteknolojik bir sistemle hayatta kaldı. Zihni bir şekilde robotik destekle çalışmaya devam etti. Ve New Vegas'ı robot ordusuyla kontrol etmeye başladı. Yani House bir bilgisayar değil ama savaştan sonra gerçek bir insan da sayılmaz. Zihni bilgisayar üzerinden bizimle iletişim kuruyor. Peki House'un savaş öncesinde yaptığı planlar nasıl hala tutarlı olarak işlemeye devam ediyor? Mr. House'un planları hala düzgün çalışıyor. Çünkü çok uzun süre önce her şeyi önceden planlamış. Hatta büyük savaşı bile tahmin edip her şeyi önceden ayarlamış. Bu da Strip'in büyük savaştaki patlamadan nasıl etkilenmediğini gösteriyor. Mr. House'un alternatif gelecek planı. House ile konuşurken New Vegas bir şehirden daha fazlasıdır. Şehrin ekonomisi, yeni bir ufka doğru uzanan yeni bir demiryolu hattının çeliğinin dövülebileceği bir patlama ocağıdır. NCR nedir? Rahat, kolaylık, lüks deneyimlemek isteyen insanların bir topluluğu, bir müşteri topluluğu. Bana 20 yıl verin, ileri teknoloji geliştirme sektörlerini yeniden canlandırayım. 50 yıl verin, insanları yörüngeye çıkarayım. 100 yıl verin, kolonilerim yıldızlara doğru, gezegenler aramaya gidecek. Eğer Huawei'yi kontrol edebilirse insanların 100 yıl içinde tekrardan uzaya çıkabileceğini söylüyor. Adamın amacı insanlığı tekrardan ileri seviyeye taşımak. Bu arada uzay temalı bir Fallout oyunu oynamak da güzel olurdu. Hazır uzaydan bahsetmişken, oyunda uzaylıların olduğunu biliyor muydunuz? Fallout evreninde Zetan adlı uzaylıların olduğu zaten biliniyor. New Vegas'ta uzaylıları Nevada çölünde kaza yapmış bir UFO'nun yanında bulabiliyoruz. Bu uzaylılar biz saldırmadıkça bize düşman değil. Ama eğer onları öldürürsek üstlerinden Alien Blaster adında unik bir silah bulabiliyoruz. Bu silah oyundaki en güçlü silahlardan biri. Çünkü kritik vuruş garantili. Genellikle düşmanları tek bir kafa vuruşuyla yere serebilir. Ama bu silah mermisi sadece bu uzaylılarda bulunduğundan kullanımı sınırlı. Günlük bir silahtan bahsetmişken Euclid Seafinder silahından bahsetmemek ayıp olur. Bu silahı Freeside'da bulunan Mikentraps dükkanının önünde koşturan Max adında bir çocuktan 1000 kapağı satın alabilirsiniz. Evet, robotu bulmamızda bize yardım eden bu dükkanı diyorum. Neyse bu konuya girmeyelim. Silah aldığınızda kazıklandığınızı düşünebilirsiniz. Çünkü eğer daha önce Helios One'a gitmediyseniz bu silah bir b***a yaramayacaktır. Bu silahı doğru düzgün kullanmak için Deadlock'i alt son görevinde gücü Arşimet 2'ye yönlendirmeyi seçerek görevi tamamlamamız gerekiyor. Eğer bu görevi yapmazsak bu silahın hiçbir işlevi kalmıyor. Peki ne b***a yarıyor bu silah? Bu silahı oyun içinde 24 saatte bir ve sadece dış mekanlarda kullanabiliyoruz. Silah ateşlendiğinde çok büyük bir patlama yaratıyor. Bunu Arşimet 2 uydusuna bağlanarak yapıyor. Peki Helios One'daki Arşimet 2 projesi tam olarak ne? Helios One, savaş öncesinde Poseidon Enerji tarafından kurulan bir güneş enerjisi santrali. Eski sahibi Çelik Kardeşliği ile NCR arasında olan savaşta NCR burayı ele geçiriyor. Ama tam anlamıyla nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. NCR ekibindeki aptal bilim insanı buraya nasıl doğru düzgün çalıştıracağını bilmediği için Huawei'ye verdikleri elektrik kapasitesi oldukça düşük. Aslında burası sıradan bir enerji santrali de değil. İçinde Arşimet 2 adında bir silah sistemi de var. Ve bu silahı da az önce bahsettiğim Euclid Seafinder ile kullanabiliyoruz. New Vegas'a gelmişken buradaki voltlara bakmazsak olmaz. New Vegas'ta tam olarak 6 adet volt bulunuyor. Bunlar 3, 11, 19, 21, 22, 34 numaralı voltlar. Volt 3. Volt 3 önceleri barışçıl bir topluluktu. Ama daha sonra Friends adı verilen bir topluluk tarafından ele geçirildi. Şimdileri Volt 3 bir haydut çetesi tarafından kontrol ediliyor. Volt 11. Volt 11'in hikayesi oldukça trajik. Volt sakinleri belli aralıklarla bir kişiyi feda etmek zorundaydı. Etmezlerse tüm Volt'un öldürüleceği söyleniyordu. Ama aslında deney Volt sakinlerinin kimseyi feda etmemesiyle sonlanacaktı. Hatta eğer Volt 11'e yolunuz düşerse bulacağınız bu holotape'deki ses kaydında bu deneyi açıklıyor. Tebrikler. Volt 11'in sakinleri. Kendi aranızdan birini kurban etmeme kararı aldınız. Başınız dik yürüyebilirsiniz. Çünkü insan hayatına olan bağlılığınız hepimize parlak bir örnek. Ve bu gurur duygusunu daha da tatlandırmak için heyecan verici bir haberim var. İnanmanız sağlanmış olmasına rağmen Volt 11 nüfusu
itaatsizliğinden dolayı yok edilmeyecek. Bunun yerine ana vault kapısını açma mekanizması artık etkinleştirildi. Dilediğiniz gibi girip çıkabilirsiniz. Ama acele etmeyin. Ayrılmanın güvenli olup olmadığını öğrenmek için mutlaka yöneticinizle görüşün. Burada Vault Tech'te sizin güvenliğiniz bir numaralı önceliğimizdir. Vault 19. Vault 19 ikiye ayrılmış bir yapıya sahipti. Kırmızı ve mavi kanatlar. Bu iki grup arasında sürekli bir gerilim vardı ve Vault sakinleri psikolojik bir deneye tabi tutuluyordu. Vault 21. Vault 21 Robert House tarafından satın alındı ve bir otele dönüştürüldü. Vault sakinlerinin büyük bir kısmı dışarıda kaldı. Vault güncel olarak eğlence merkezi, otel ve olarak hizmet veriyor. Vault 22. Vault 22'deki bitki biyolojisi üzerinde yapılan deneyler sonucunda Vault içindeki bitkiler agresif ve tehlikeli hale geldi. Vault 34. Vault 34 geniş silah depolarına sahipti ve zamanla mühimmatın büyük bir kısmı Vault sakinleri tarafından kullanılmaya başlandı. Ama silah ve mühimmat olduğu nedeniyle Vault içinde isyanlar çıktı ve Vault 34 terk edildi. Burayı ilk terk eden grup oyunda karşılaşabileceğimiz Boomers yani bombacılar isimli gruptur. Gelelim oyunun en başından beri duyduğumuz Hoover Barajı'na. Bu baraj, New Vegas'ta enerji savaşlarının merkezinde olan yer. NCR ve Legion buranın kontrolü için savaşıyor. Çünkü burayı ele geçiren taraf Moave'yi yönetecek güce sahip oluyor. Bu baraj savaş öncesinde Boulder City ve Las Vegas'ın ana enerji kaynağıydı. Bu arada Fallout New Vegas'ın Obsidian Entertainment'ın yaptığı son Fallout oyunu olduğunu biliyor muydunuz? Eğer kanala abone olmazsan veya like atmazsan veya bir yorum yazmazsan bu video Beratronic kanalının yaptığı son Fallout videosu olabilir. O yüzden dediğim gibi videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bakın normalde like ve abone isterken sesimi kısarım diğer videolarda olduğu gibi ama bu video için gerçekten bu gerekli. Çünkü Fallout videoları beklediğim kadar bir etkileşim almıyor. Neyse hadi bay bay, ben gidiyorum. Daha bu videoyu kurgulamam lazım.